Dijital aldığımız ölçüde, tabii ölçüyü aldıktan sonra, kapanışı da aldıktan sonra artık protetik planlamaya geçeceğiz ama burada tabii sistemi bir bütün olarak değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan bazı negatif unsurlardan bahsetmek istiyorum size. Sistemi bir bütün olarak analiz ederken eksik dişleri tamamlayacağımız implant üstü protezleri planlayacağımızda tabii ki o implant üstü kronlar komşularıyla, komşu dişlerle, karşı dişlerle ideal bir ilişkide olmalı. Dolayısıyla bu tam bir oklüzyon ve fonksiyonel ilişkinin tam olması için bütün komşular, çevre dokular ve karşıdaki dişlerle temasları itibariyle bunun bir bütün, bir sistem olduğu üzerinden her zaman düşünmeliyiz. Yoksa sadece parçaları tek tek tedavi etmekle kalmış oluruz ki bu yanlış bir bakış açısı olur. Şimdi uzun süre dişsiz kalmış bireylerde nelerle karşılaşıyoruz? Yani dişlerimizi kaybedersek, o kaybedeceğimiz anda hemen dokuları kaybetmeden, o dokuları koruyacak şekilde bir planlama yapmakla kaybedilmiş dokuları tekrardan yerine koymak arasında çok büyük fark oluyor. Tabii ki kaybedilmiş dokuları yerine kazandırmak için birçok teknik uyguluyoruz. Bir sürü yöntemler var günümüzde. Ancak hiçbir zaman hiçbir şey bir dokuyu kaybetmeden kendi ideal biyolojik formuyla onu koruyacak şekilde tedavi planlamaları geliştirmek kadar başarılı olması mümkün olmuyor. Buradan kastım şu, mesela biraz önce de bahsettim. Burada diyelim 2 tane yan yana implant var. Dişler çekilmiş ve uzun süre dişsiz kalmış. Burada şunu net bir şekilde görüyoruz. Bütün bu dişlerin diş etinden, kemiğin içinden çıkış profili hepsinin kendi başına, her dişin kendi içerisinde bir form var. İşte ön dişler biraz daha üçgen formlara sahipken işte kanin, köpek dişi biraz daha oval ve arkaya doğru gittikçe daha geometrisi değişen bir kökten krona doğru bir çıkış profiline sahip olduğu için oradaki diş eti ve çevre kemik dokusu tabii o dişin kendi formuna göre şekillenmiş oluyor. Oysa ki implantlar, yerine koyduğumuz implantlar yuvarlak, silindirik yapılar ve olabildiğince de ince olmaları gerekiyor ki tabii ki yerine yapay kök olarak yerleştireceğimiz bu implantlar mümkün olduğu kadar ince olmasının avantajı aslında kemiği korumak istememizden kaynaklanıyor. Tabii ki bu ince implantlar diş etinden silindirik şekilde çıkıyor. Kalın da olsa, ince de olsa silindirik şekilde çıkıyor. Bir diş formunda değiller. O yüzden diş çekilir çekilmez oraya implant koymak, onun çevresindeki çekilmiş dişin halihazırda kapanmamış, büzüşmemiş, formunu kaybetmemiş diş eti ve kemik dokusunu da hemen koruyacak şekilde orada bir çıkış profili ve yapıyı inşa edecek şekilde bir özel kişiselleştirilmiş iyileşme başlıkları, kapaklar yapmamız mümkün olabilirse o zaman o dişlerin her biri etrafındaki bu adeta dantel gibi dişlerin o biyolojik formunu saran diş eti dokusunu o anda hala koruyor olduğumuz esnada o implantın yapımından hemen sonra oradaki o formu koruyacak şekilde bir çıkış profili protetik olarak, restoratif olarak inşa edilebiliyor. O zaman o dokuyu kaybetmemiş oluyoruz. Bir dokuyu kaybetmemek, o dokuyu tekrar inşa etmekten hem daha basit hem çok daha iyi sonuç veren, hastamız için de bizim için de çok daha konforlu ve tedavilerimizdeki başarı oranımız adına inanılmaz fayda sağlayacak unsurlar. Yani güncel diş hekimliğinde şunu bilmeliyiz ki dokuları kaybetmemek, kaybedilmiş dokuları tekrar yapmak için kullanacağımız ustalık gerektiren birçok teknikten çok daha iyi sonuç verecektir. Çok daha kolay olacaktır ve aslında hastamız için de en iyisi olacaktır. Dolayısıyla dokuları kaybetmeden tedavi planları geliştirmek bizim için her zaman daha önemli olmalı. Şöyle göstereyim. Şimdi mesela buradaki diş eti dokusu hem kalınlığıyla hem yüksekliğiyle oradaki kemik ve diş eti çevre dokuları, gördüğünüz gibi bu implanta geldiğimizde bu papil dediğimiz doku artık burada yok. Burası artık düz. Şimdi oraya koyacağımız tabii 2 tane dişin arasında o diş eti formu daha az olacak. Tam olarak meydana gelmemiş olacak. Dolayısıyla oradaki implantın çıkış profili ve kronun form yapısı doğal dişe benzerliği açısından bir takım handikaplara sahip olma olasılığı yüksek. Özellikle böyle bakacak olursak, mesela burada kemik greftleri kondu ama şu diş etinin dışarıdan gelen konturuna bakacak olursak burada içeriye doğru gidiyor. Çünkü incelmiş o kemik yapısı. İşte o incelmeden diş çekildiği anda oraya implant yapılmış olsaydı. Tabii bu her zaman mümkün değil. Ancak yine de dokuyu koruyacak şekilde önlemler alabileceğimiz teknikler var. Günün sonunda implant yapılacak olan bölgeye zamanında oradaki dokuları yitirmeden önlem almak her zaman daha doğru çözüm olacaktır. Gelelim karşı tarafa, buradaki tek implanta. Şöyle karşısından bakalım. Şimdi burada bir küçük azı dişi var. Onun çıkış şekli, diş etine verdiği
verdiği formla bu implantın çıkış şekli tabii aynı değil. Dolayısıyla orada ne yapmam lazım? Yani o implantın üstüne yapacağımız kronun diş etinden çıkış formu bu noktada ideal olmayacaktır. Dolayısıyla orada bir diş eti şekillendirme yapmam lazım. Yani orayı gitgide genişletecek şekilde birkaç seans yavaş yavaş o diş etini genişletmek için oraya yapacağım geçici bir restorasyon ya da geçici bir kronun o çıkış profiline sürekli eklemeler yaparak diş etini yönlendirerek doğal bir çıkış profiline benzer bir yapıya getirmeye gayret edeceğiz. Oysa ki bu tabii zor, daha fazla seans gerektiren bir işlem. Keşke dişi hiç kaybetmeseydik tabii ama en azından dişi kaybedeceksek o çevre dokuları da kaybetmeden implant yapabilirdik ve çok daha başarılı sonuçlar alabilirdik. Peki burada oradaki diş eti dokusunu artık doğal morfolojisinden, doğal çıkış profilinden uzaklaşmış haliyle bir implant tedavisi yapmamız lazım. Bu uzun süre dişsiz kalmanın handikaplarından bir tanesi. Peki başka uzun süre dişsiz kalmanın ne gibi handikapları var? Bu vakada çok güzel bir örnek olarak bunu net bir şekilde size gösterebilirim. Şöyle, zaten tek başına bile kendi kendini gösteriyor. Ön dişlerle diş eti ve dişlerin uç kısımları arasındaki mesafelere bakacak olursak böyle geliyor. Tamam, bir devamlılık var şöyle. Bu dişte mesela diş eti daha uzun. Aşağı geliyor. Yani oysa ki bu daha yüksekte. Bu da daha yüksekte. Bunların hepsi birbiriyle bir benzerlik var seviye itibariyle ama bu daha aşağıda. Peki ucuna bakalım. Yani dişin çiğneme yüzeyine bakalım. Orada da dişin aslında olması gereken hizası bu. Peki bu böyle, burada da bu. Bu diş demek ki buraya doğru sarkmış. Evet, işte burada tek bir dişi tedavi etmek için oturduk. Tedavi planı hazırladık. Hastamız da zaten kendisi eksik dişini tamamlamak için geldi ama şimdi burada kendisine sunmamız gereken, tedavi planında ona aktarmamız gereken, anlatmamız gereken çok önemli unsurlar var. O da şu: uzun süre dişsiz kaldığı için meydana gelmiş olan yapısal bozuklukların bize oraya tek bir diş yapmakta ne kadar başarılı olacağımız konusunda engeller doğurduğunu ve burada yapabileceğimiz en iyi tedavinin ne olacağını onu anlatabilmemiz için bütün bu unsurları önce analiz etmemiz lazım. Şimdi bunu karşı dişte kapanış ilişkisinde incelediğimiz zaman evet, burada net bir şekilde görüyoruz ki bu küçük kazı dişleri o boşluğa doğru bir miktar uzamış. Evet, yani buraya bir ideal boyda bir küçük azı dişi yapılabilir mi? Yapılabilir gibi görünüyor. Ancak şu büyük azı, birinci büyük azı dişi bütün çiğneme düzlemi içerisinde bu karşısındaki boşluğa doğru sarkmış. Bu şimdi bütün çiğneme sisteminin fonksiyonel ilişkisine zarar getirebilecek, eklem rahatsızlıkları bile doğurabilecek bir unsur. Neden? Şimdi bu gördüğünüz gibi bu diş buraya doğru sarktığı için neden böyle bir şey meydana gelmiş? Şöyle açıklayabilirim. Bedenimizdeki, yani biyolojik varlıklarda, yaşayan varlıklardaki her bir eleman, her bir elemandan kastım burun, dudak, yanak, diş eti, diş, her bir tek eleman unsur kendi formunu, kendi varlığını anca ve anca bütünün içerisinde, yani komşularıyla anlamlı hale getirebiliyor. Şöyle ki, yani bir dişi oradan uzaklaştıracak olursak, çekecek olursak o dişin artık fonksiyonelliğinden ve estetiğinden bahsedemeyiz. Bir dudağı yerinden çıkaracak olsak artık estetik üzerine konuşmak onunla ilgili söz konusu olmayabilir. Bir burun ancak çevre dokuları içerisinde tam estetik olarak değerlendirilebilir. Bir burunu etrafından uzaklaştırırsanız onun üzerine bir estetik adına bir yorum yapılamaz. Aynı şekilde diş de böyle. Yani tek bir dişi estetik açıdan, fonksiyonel açıdan sağlıklı mı değil mi diye analiz etmek için o dişe tek başına bakamayız. Belki o diş tek başına baktığımızda değerlendirecek olursak çürüksüz, diş eti problemi olmayan bir diş olabilir. Ancak bu dişi bütünüyle değerlendirecek olursak, bütünün içerisindeki varlığıyla değerlendirecek olursak bu diş şu anda karşısındaki şu iç içe geçmiş haliyle fonksiyonellikte orada çatışmalar yaratan bir pozisyona gelmiş. O çatışmalar da eklem üzerinde, kaslar üzerinde aşırı yükler oluşturabilir. Bu birincisi. Bunun yanında kendi başına sağlıklı görünse de aslında çiğneme fonksiyonu açısından bir pozisyon kaybı bütün bir sisteme zarar verebiliyor. Şimdi şöyle analiz edecek olursak, neden bu diş acaba oraya doğru uzamış? Ne oluyor da bu diş artık sağlıklı olarak kabul edilemez ve tedavi gerektiren bir hale gelmiş oluyor? Şimdi biraz önce söylediğim gibi her bir eleman ancak ve ancak bütünün içerisinde diğer elemanlarla etkileşim içerisinde olduğunda estetik veya fonksiyonel açıdan sağlıklı kabul edilebilir. Varsayalım ki tek bir dişi analiz edelim. Bir dişin bir konumu var, burada duruyor. Onun önünde ve arkasında, sağında ve
solunda komşu dişler var. Yani komşu dişlerle bir teması, bir kontağı var. Sağında bir diş var, solunda bir diş var. Ne oldu? İki taraftan da eşit şekilde destekleniyor. Önünde dudak ya da yanak var. İç tarafta dil var. Dil fonksiyon görüyor, konuşuyor. İçte dilin teması. Ön tarafında dudağınızın ya da yanağın teması. Yanda komşu diş, öbür yanda komşu diş. Karşı tarafındaysa karşı dişle olan doğru fonksiyon bütün çevresel dokularla onun iyi bir ilişkide olmasını sağladığında işte ancak ve ancak sağlıklı olan bütün bir sistem içerisinde sağlıklı olarak kabul edilebilir. Bu şunu gösteriyor bize. O diş bu tarafa kaymayacak, bu tarafa kaymayacak, öne doğru kaymayacak, uzamayacak. Herhangi bir çatışma da yaratmayacak. Dolayısıyla işlevini tam olarak yerine getirebildiği gibi estetik olarak da konumu ve pozisyonu gereği göze hoş görünecek. Şimdi burada ne olmuş? Bu diş uzamış. Hasta güldüğünde biz buraya güzel bir diş bile yapsak o arkada sarkık bir diş olacak. Karşı tarafta bir diş yapacak olursak orada kısa olmak zorunda. Buradan doğru bir fonksiyon ve sağlıklı bir tedavi planı çıkarmak çok da söz konusu değil. Ancak eksik dişleri tedavi etme anlayışıyla yaklaşarak biz aslında bütünü tedavi etmiş olmayız. Parçaları tedavi etmiş oluruz. Ve patolojiyi de yani sorunu taklit etmiş oluruz. Gelelim öbür tarafa. Şimdi öbür tarafta durum biraz daha karışık. Burada da hemen şu alt çenedeki karşılığını kapatalım. Böyle baktığımız zaman aslında bu demin gördüğümüz gibi dişlerin birbiriyle devamlılığı yani çiğneme düzlemi açısından bakıyoruz. Bu dişlerin boyları böyle. Ya burada da hemen hemen o civarda bir dişler yapılacak olsa biraz da böyle küçülecektir bunlar. Şu düzlemde diş yapmak isteyeceğiz. Bu da diş eti seviyesi de fena görünmüyor. Yapılabilir gibi görünüyor. Peki kapanışta bakalım. Kapanışta acaba nasıl? Evet, şimdi getirelim kapanışı. Kapanışı yerine koyduğumuz zaman bakın komşu dişlerle ilişkisini verebileceğiz ama karşı dişle ilişkisini tam veremeyeceğiz. Neden? Çünkü altta bu diş, küçük azı dişi ne olmuş? Karşısında bir temas olmadığı için uzamış. Peki ben oraya şimdi böyle gelecek dişlerin boyları. Burada gelecek şöyle olacak. Tekrar böyle. Yani burada ideal bir çiğneme düzlemi, bir düzlemsel olarak sağlıklı bir çiğneme etkinliği yaratmak çok zor olacak. Kısa olacak, öbürü uzun olacak. İşte parçaları tedavi etmek yerine burada bütüne bakmamız lazım. Şimdi üstü bir kaldıralım. Bu altta ne olmuş acaba? Zaten böyle baktığımız zaman çok net görünüyor. Hem diş eti kenarından görünüyor hem de uç kısımdan görünüyor bu dişin yükseldiği. Bir de buna üstten bakalım. Oklüzelden baktığımız zaman, üstten baktığımız zaman burada bir aralık var. İşte o da bu küçük azı dişinin arka komşuluğunu kaybetmesinden ötürü hem o tarafa doğru devrilmiş hem yukarı doğru uzamış. İşte bütün içerisindeki kendi çevre dokularını kaybettiği için onun da sağlığı bozulmuş. O da artık doğru fonksiyon göremiyor. Çünkü bütün içerisinde çevre dokularla form olarak ilişkisini kaybettiği için zincirleme olarak bu bütün bedene yansıyacak bir duruma evrilebiliyor yıllar içerisinde. Şimdi yapmamız gereken bir hekim olarak hastamıza çiğneyebileceği, doğru yemek yiyebileceği, uzun süre sağlıkla kullanabileceği dişlere sahip olması için sürdürülebilir bir ağız sağlığı sağlamak için yapabileceğimiz ideal tedaviyi analiz etmek için burada şunu gözlemlememiz lazım ki şimdi hepsini beraber açtığımda bakıyorum. Şöyle karşıdan bakalım. İşte bak böyle bu arkada aşağı doğru şöyle bir çiğneme sistemi olup sistemin üzerine ağır yükler bindirmektense yapmamız gereken ya ortodontik tedavilerle bu dişleri tekrardan eski yerlerine doğru yerleştirip ona göre tedaviler yapmak olmalı. Ya da bu hastada olduğu gibi aşırı derecede zaten harap olmuş yapılarıyla ne yapmalıyız? Bu dişleri de restore etmeliyiz. Onları restore ederken hizalarını düzenlemeliyiz ve karşı çeneyle ilişkisini, komşularıyla ilişkisini düzenlemeliyiz. Yani aslında bu hastanın sadece eksik dişlerini yerine tamamlamak yetmeyecek. Bütün arka bölgedeki dişleri hem eksikleri tamamlayarak hem de bu eski restorasyonlarla onları yenilerken de sadece oradaki dolguyu yenilemek, sadece oradaki kaplamayı değiştirmek değil, bunu bütün olarak ele aldığımızda işte buraya doğru seviyede hem hastanın sağ ve solu açısından, düzlem açısından ve karşı çeneyle ilişkisi açısından kasların doğru çalışabilmesi, doğru çiğneme yapabilmesi için düzlem açısından doğru bir oklüzyon vermek isteyeceğiz. Ne yapacağız? Bunu yerine getirecek şekilde hem kısaltacağız hem o boşluğu kapatacağız. Bu diş de mesela oraya doğru devrilmiş görüyorsunuz. Bu da devrilmiş. Bütün bu bozuklukları tekrardan konumlarını düzeltecek şekilde olabildiği kadar hem bu eksiklikleri giderip hem de orada doğru bir düzlem yaratacak şekilde yani bu arkada köprü restorasyonları önereceğiz hastamıza. İmplant da yapacak olsak bunları yine de kaplamak gerekecekti. Ve bu hastamızın
sadece bu eksik implantlarını yapmak yerine bu tedaviyi hep birlikte bir bütün olarak ele almak bize ne fayda sağlayacak onu kendisine anlatacağız. Tabii bunu anlatmak için önce burada bir tasarım çalışması yapacağız. Ön tasarım. Yani bu aldığımız taramaları tasarım programına aktardıktan sonra orada sanki sadece onları yapacakmış gibi oraya bir ideal yapabildiğimiz bir restorasyonu planlayacağız. Sonra o planladığımız restorasyonun neden tam anlamıyla ideal olmadığını, neden çiğneme sisteminin tam anlamıyla iyileştirilmiş olamayacağını göstereceğiz. Bu karşı dişlerin düzensizlikleriyle ilgili yapabileceğimizin en iyisini yapamamış olduğumuzu hastamıza göstereceğiz. Diyeceğiz ki onun yerine biz bunları da karşılarıyla hepsini birlikte tedavi edersek bak o zaman da böyle oluyor. O zaman da şu şekilde oluyor deyip kendisine ikinci bir alternatif plan sunmalıyız ki hastamız net bir şekilde hangi tedaviyi kabul ettiğini anlasın. Çok güzel bir örnek oldu. Bunun ileriki aşamalarını, tasarım aşamalarını da sizlerle paylaşacağım.